Selamünaleyküm dostlar, yeni bir deneyim vakti videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda piyasanın en ucuz ürünü olan Lensko TC7 Prompter ile ilgili deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Şimdi bir proje için belki bir veya iki videoluk bir prompter'a ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz bunlarda çok fazla çeşit alternatif var. Özellikle iyi bir ürün istiyorsak gerçekten ciddi bütçeler harcamamız lazım. Ama piyasada muadilleri olan bir sürü Çin malı ürünlere, hatta bir tane de mutlaka araştıranlarınız vardır, yerli üretim olan bir ürün daha var. Ama bunların fiyatları ortalama 5.000 ve üzeri başladığı için ucu açık 10.000 20.000 liraya kadar çıkabiliyor. Bu ürün 3700 seviyelerinde olması gerekiyor. Hemen aşağıya fatura kısmında ekliyorum vermiş olduğum sipariş. Bu herhangi bir sponsorlu ürün vesaire değildir. Şimdi bununla ilgili kutu açılışımızı yapacağız. Hiçbir fikrim yok. Ürün nedir, nasıl kullanılır? Sadece telefonla vesaire kullanabiliyoruz. Aynı zamanda tabletimizde iOS, Android işletim sistemlerinde de uygulamasını destekliyor. Ben bu ürünü Pocket 3 ile birlikte kullanacağım. Şimdi alternatif ürünlerde telefon desteği olanlar var. Arkasında bir aparat oluyor. Bunda da aynı şekilde var. Telefonla rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ama benim kullanacağım Pocket 3 olduğu için artık orada nasıl bir işlem yapacağım konusunda hiçbir fikrim yok. Acaba verim alacak mıyım? Bunu birlikte göreceğiz. Hazırsak başlayalım. Şimdi kutu açılışına geçebiliriz. Ambalajı normal düzgün bir şekilde geldi. Birazcık ağırlığı var. Şöyle bir kullanım kılavuzu, görseller olarak bir kağıdımız var. Bunu kenara alıyoruz. Burada SLI makineleri için lens uçlarına uyumlu olması adına mevcut aparatları. Ürünün özelliğine siz kendiniz bakabilirsiniz dostlar. Bunlara girmiyorum. Hangi cihazlarla uyumlu olup olmadığına bakabilirsiniz. Bunları kenara alıyorum. Bunlar tamamen SLI cihazları için uçlar. Burada telefon için bir tutucu aparatımız var. Bunu da kenara alıyorum. Burada sanırım yazıları kontrol etmemiz gereken uzaktan kumanda. Ve son olarak bir tane daha filtre kısımları. Bunları artık birlikte bakacağız ne olduğu ile ilgili. Şimdi bunu da kenara aldıktan sonra yanımıza gelebiliriz. Burada lens kısmının gireceği yer, işte bu aparatlar burada işe yarayacak. Ama biz hiçbirini kullanmayacağız. Şurada kapak kısmı var. Çektiğimiz zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet, içi tozlu. Ve işimiz bittiği zaman da direkt böyle kapatıp çantamıza koyabiliyoruz. Arkasında mobil uygulaması için QR kod var ve altına bir tane tripod girişi için yeri var. Aynı zamanda telefon üzerinden kullanmak isteyenler şurada aparat kısmından takarak telefonun geleceği yeri ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi bunların hiçbiriyle bir işim yok. Genel olarak bu şekilde. Ben şimdi Pocket 3'e göre bunu ayarlamaya çalışacağım. Ve bunun için de bir tane tripod aldım. Çok ucuza. 300 küsür liraya. Onu da hemen faturasını ekliyorum. İsminden bakabilirsiniz. Çok ağır bir şey olmadığı için ters tripodlar benim işimi görecekti. Ben bir ürünü incelemesini yapayım, kurulumunu vesaire. En son deneyimlerimle birlikte nedir ne değildir, iş görür mü görüyor mu, birkaç test yaparım kayıt alırken. Onları gösteririm sizlere. Daha sonra da nasip olursa kapanışımızı yapmış oluruz. Devam edelim. Şimdi dostlar, sistem şu şekilde. Tabletimizi buraya koyduk. Karşıdan zaten yazılarımızı görüyoruz uygulamadan girdiğimiz zaman. Tablet 9.7 inç. Tam sığıyor gibi ama yine yüksek boyutlarda tableti koymak sorun olabilir. Özellikle 10.1. Şimdi buradaki sistemi şöyle yaptım ben. Hemen şöyle geliyorum. Pocket 3 kullanacağım için ancak böyle bir düzenekte kameranın ucunu iyice iç kısma yerleştirdikten sonra içindeki cam kısmına tam yanaştırdım. Çünkü bunu yaptığım zaman şöyle bir durum var. Tableti gördüğü için görüntü şeyi bozuluyor, çerçevesi. Şu an en ideal bu şekilde. Şimdi ben bunun üzerine bir tane şöyle siyah bir örtü örttükten sonra ve ışık sistemine tam verdikten sonra bu sistem tam çalışmış olacak. Tabi burada şu kenara şuradan veya şuradan telefonun için mevcut standını taktıktan sonra telefonunuzu genel olarak takabiliyorsunuz. Veya mevcut o yuvarlak uçları kullanarak bu çerçeve entegre ederek lensini kullanabiliyorsunuz dostlar. Ama ben bunları kullanmayacağım. Dediğim gibi Pocket 3'ü kullanmış olacağız. Şu an için böyle. Şimdi burada canlı testleri de birlikte bakalım. Acaba görüntü kalitesinde bir kayıp var mı? Şöyle de göstereyim.
Şimdi böyle oturduğum zaman karşında bu şekilde görünüyor. Okunmasında vesaire herhangi bir problem yok. Yazı fontlarını, akışını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Benim şu an tek merak ettiğim görüntü kalitesinde acaba nasıl bir kayıp olacak veya aynı şekilde görüntü kalitesini alabilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Evet, alt kısmını tabletin aşağı sarkmaması için ek bir tripod daha koydum. Destekledim onu. Normalde o olmadığı zaman ağırlıktan dolayı aşağıya sarkıyor. Bu şuradaki tripodun birazcık kalitesizliğinden. Eğer sağlam iyi bir tripod kullanırsanız aşağı eğilme yapmayacaktır. Ama 300 liralık çözümle ben bunu ikinci bir tripodla çözmüş oldum. Evet sevgili dostlar, prompter kurulumunu gösterdim sizlere. Ben bu şekilde bir sistemle şimdi sizlere mevcut kaydın kalitesine sırasıyla bakacağız. Burada sürekli mod, tek mod ve ürün vitrin modunu sizlere göstereceğim. Burada odak kısmını birlikte görmüş olacağız. Mevcut camın arkasında kaliteyi bozmadan bizlere ne kadar bir görüntü kalitesi sunuyor. En önemlisi de odak sistemi çalışıyor mu bunu görmüş olacağız. Onu izledikten sonra devam edelim. Şimdi dostlar, prompter arkasından şu an kaydı başlattım. 4K 30 FPS'te kaydımız başladı ve odak noktamız benim sık kullandığım sürekli modunda Pocket 3 için. Şu an önümde yazılar mevcut ve çok rahat bir şekilde okuyabilirim. Işıkları çok ayarlamadım ama burada önemli olan benim netliğim. Prompter arkasında bize sunduğu kalite. Şimdi bu sürekli odak modunda kameranın özelliği sürekli hareketli bir şekilde önüne gelen nesneyi odaklıyor. Şu an bir problem yok diye düşünüyorum. Bir yandan da ekrandan bakıyorum. Şimdi bir test yapacağız. Şöyle yakına odaklıyorum. Şu an bunu odaklaması lazım. Çektiğim zaman tekrardan beni odaklıyorsa bir problem yoktur. Şimdi kaydı durdurup odaklama pozunu tek kısma getireceğim. Yani tek bir ürüne odaklama kısmında da yine çalışacak mı ona da birlikte bakalım. Evet dostlar, şu an kayıt modumuz odak kısmı tek. Yani bir ürüne bir obje odaklı bir şekilde çalışıyor. Hemen yine burada da kalitesini görebiliyorsunuz. Yüzümü odaklıyor mu odaklamıyor mu net mi bilgim yok. Ben de sizlerle birlikte montajda göreceğim. Şimdi bir test yapalım yine. Yakın bir obje uzatalım. Geri çektiğim zaman şu an beni odaklaması gerekiyor. Bir problem olup olmadığını yine bakacağız. Şimdi kaydı durdurup bu sefer ürün vitrin modunu aktif edeceğim. Bakalım burada da nasıl çalışacak. Evet dostlar, şu an ürün vitrin modumuz aktif. Bu tamamen kameranın en önündeki nesnelere odaklayan bir sistem. Bu genelde fenomenlerin ürün tanıtımlarında çok sık kullandığı bir mod. Şimdi burada da odak kısmını yine siz görüyorsunuz. Hemen bir ürün yaklaştırıyorum. Çekiyorum. Odak kısmı yine burada olup olmadığını birlikte göreceğiz. 3 modumuz da bu şekildeydi ve mevcut kaliteleri de aynı şekilde. Işık sistemi, mevcut arka plan, bunlar bu sistemden farklı. Buradaki amaç benim yüzümü, profilimi net bir şekilde gösterip göstermediğini bakmamız gerekiyor. Bu aşamada benim ekranın yani prompter kısmını rahat bir şekilde yazıları okuyabiliyorum. Şimdi modumuzu kapatalım. Prompter'ı da kapattıktan sonra videomuzun kapanış kısmına geçelim. Evet dostlar, kaliteyi gördünüz. Ben de montajda sizle birlikte göreceğim. Şimdi burada ben 9.7 inçlik bir tablet kullandım. Yatağa aslında tam sığıyor. Ama ucundaki çok ufak bir tırnak var. Yine engel değil ama o tırnağı ben mesela kesmeyi düşünüyorum. Ama 9 nokta üzeri, aslında 9.7 ve üzeri 10.1 de olur. 12 inçler de olur. Birazcık yatak kısmında zorluk çekebilirsiniz sığma açısından. Yine bunu aynı şekilde telefon üzerinden de aktarım yapabilirsiniz. İlla tablet olması gerekmiyor. Ama yazı karakterinin netliği vesaire onda herhangi bir sıkıntı yok. Görüntüde gördünüz. Şimdi burada kendi TCG diye bir uygulaması var. Kutunun içerisinde de çıkıyor. Bu uygulamaya girdikten sonra sizler buraya metin ekleyebiliyorsunuz sırasıyla. Ve bu metinleri çalıştırabiliyorsunuz. Bunların aynı şekilde font boyutlarına kadar birçok ayar yapmanıza imkan veriyor. Bu imkanla birlikte mevcut kumandasıyla da burada karşıdan ufak hız hareketlerini ayarlayabiliyorsunuz. Geri gelebiliyorsunuz. Başa alabiliyorsunuz. Bir takım sizlere bu imkanı sunuyor. Aslında bir prompterda olması gereken tüm özellikler mevcut. Burada en önemli olan prompterlarda kalitesi. Bazı yorumları okudum bazı prompterlar için. O yazı karakterlerin net görünmediği. Aynı şekilde cam arkasına kamerayı koyduğunuz zaman odak kısmında yine problemler olduğunu. Bunun gibi problemleri bu prompterda şu an benim kendi
izlenimle ben de montajda göreceğim. Bir sorun olmadığı kanaatindeyim. Dediğim gibi 5000 lira 6, 7, 8, 9, 10, 11 ucu açık bir prompter konusunda bir fiyat tablosu var. Elbette hepsi kalitesine göre bizlere özellik sunuyor. Ama burada düşük bütçeyle bu ürün gibi gerçekten işlevsel olarak bizlere çözüm sunuyor mu? Bunu incelemek istedim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü prompter videolarını izlediğim zaman teknik özelliklerini aktarıyor ama arka plandaki sistemini, görüntüsünü, görüntü kalitesini bizlere sunmuyor. Kimse bu kısmını göstermiyor. Özellikle ben bunu sizlere göstermek istedim. Hem aldığım testlerle hem nasıl bir sistem uyguladığımı. Çünkü artık Pocket 3 gibi cihazların da yaygınlaştığı için bu tarz prompterlarda da kullanmak önemli. Herkes SLI makineyle kullanacak diye bir şey yok. Bu cep telefonunuz olur, Pocket 3 olabilir, aksiyon kamerası da dahil. Bunu entegre edebiliriz dostlar. Ama şunu söyleyeyim, Pocket 3'ü o görüntüde gördüğünüz üzere tekrar ekrana gelsin. Ekranı cama tam yanaştırmadığımız zaman prompter'ın üst çerçevesiyle alt tabletin olduğu kısmını çerçeve içerisine alıyor. O yüzden o lensi tam cama yapıştırmam gerekiyordu dostlar. O şekilde tam görüntüyü kendime odaklamış oluyordum. Elbette ki SLI makineniz olsa orada hafif bir zoomla bunu çözebilirsiniz. Tam böyle yanaştırmanıza gerekmeyebilir. Aynı şekilde bu telefon için de geçerli. Mutlaka telefonda da bir zoom yapmanız gerekiyor. Çünkü altındaki tabletin hizası kamera lensin açısına denk geliyor dostlar. Onu da video kapanışından sonra hemen 5 saniyelik bir görüntüyle tam olarak ne demek istediğimi sizlere göstereceğim. Evet dostlar, normal standart görüntüde dediğim gibi aşağıda tabletin kısmı ile üst kısmındaki çerçeve kısmına kadraja giriş yapıyor. Bu yüzden burada zoom olayını kullanmamız gerekiyor ama Pocket 3'te zoom çok kısa olduğu için görüntü kalitesini kaybetmeme açısından bu lensi ben prompter'ın camına yani içine iyice yerleştiriyorum. Yerleştirme kısmını tamamen bu iç kısma yerleştiriyoruz. Yani ekranı iyice itiyoruz ve burada da arka plana siyah bir örtü örttüğümüz zaman mevcut karşımızdaki ışığı iyi emmesi adına bize iyi bir sonuç sunacaktır. Ben genel hızlı bir şekilde, basit bir şekilde test yaptım ve mevcut sistemde de aynı görüldüğü üzere yazılarımız çok rahat bir şekilde karşıdan okunabilecek kalitede dostlar. Tablet kısmı dediğim gibi tırnak kısmı bu. Yine büyük bir tablet ekranınız varsa şu kenarlardan kırpıp ekranı o şekilde ayarlayabiliyorsunuz dostlar. Veya küçük bir ekranınız varsa ona göre boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Genel özet bu şekildeydi. Ürünü nerede aldığımla ilgili herhangi bir link paylaşmayacağım. Sadece ismini açıklamaya ekleyeceğim. Bu ve bunun gibi alternatiflere kendiniz bakabilirsiniz. İzlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kardeşinize destek için diğer videolarımı da takip etmek adına kanala abone olmayanları abone olmasını ve videoyu alttan beğenerek yorumlarınızı desteklemeniz. Özellikle beni mobilden izleyenler varsa, telefondan izleyenler için aşağıda yorumları kenara kaydırdığımız zaman Hype puanı diye bir puan sistemi var. Oradan puan kısmından bana Hype puanı ücretsiz olarak verirseniz videomu da desteklemiş olursunuz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.